Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de tablolarımıza eklediğimiz verilerin otomatik biçimlendirilmesini göstereceğim. Bunun bir yolu daha var aslında. Ctrl L ile tablolarımızı, veri alanlarımızı tablo formatına çevirip otomatik biçimlendirilmesini, doldurmasını sağlayabiliyoruz. Ama bazen bunu yapmak istemeyebiliriz. O yüzden normal tablo formatında normal tablo formatındayken de bunu yapabiliyoruz. Şimdi burada bakayım, şimdi tablo formatında mı? Bu değil. Normal benim. Bakın tablo formatında olsa şu Ctrl L ile tablo formatına çevireyim. Zaten bakın burada tablo tasarımı diye bir şey çıkar. Buradan tablo tasarımı olduğu belli olur. Şu köşesinde de, sağ alt köşesinde de küçük mavi bir bölüm belirir. Şöyle göstereyim. Bakın şurada kalp işareti gibi bir işaret belirir normalde. Yaptığım işlemi şimdi geri alayım. Tablo formatına ihtiyaç yok şu anda. Şimdi amacım, ben buraya employee 9 gireyim. Şöyle. Şimdi burada işte bunları doldurduğumu farz edin. Şöyle. Şöyle tarih gireyim. Herhangi bir sayı. Şimdi gideceğim buradaki yukarıdaki formatı alacağım. Buradan şöyle biçimlendireceğim falan filan. Yani bir sürü işlem. Her satır için bunu yapmak istemiyorum. Nasıl sileyim, geri alayım tekrar. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi koşullu biçimlendirmede yeni kural oluşturup kuralımıza da, koşulumuzu da şunu yazacağız. Bu ne demek? Şimdi göreceğiz. Önce koşullu biçimlendirmek istediğim alanı seçeyim. Mesela alan ne kadar geniş tutarsanız bu koşulumuz oraya kadar gidecektir. Sizin tablonuzun büyüklüğüne bağlı olarak değişir bu. Yani ben şimdilik şöyle 30 satırlık bir alanı seçeyim. Evet, giriyoruz. Giriş diyoruz. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan var. Şimdi buraya koşul gireceğiz. Ne koşulu? Bu arada bu seçtiğim alan bu koşullu biçimlendirmesinden etkilenmesini istediğim alan. Buraya da koşulumu giriyorum. Şu koşul gerçekleşirse git bu alanı buna göre biçimlendir gibi. Burayı ben belirliyorum yani. Şurası esnek. Eşittir. B3 diyelim. 2 kere F4'e basalım. Sadece sütunu sabitliyorum. Satırlar değişince, yani yeni bir satır eklenince, yeni bir veri girişi olunca buraya bu koşullu biçimlendirmeyi yap demek. Bu. O yüzden sütunumu sabitledim. Satırlar sabit değil. Büyük küçük işareti ne anlama geliyor? Bu da eşit değil anlamına geliyor. Çift tırnak işareti ne anlama geliyor? Boş hücre, boş alan, boş veri demek. Ne demek? Eşit değil boşsa, yani doluysa. B3 ve altındaki satırlar boş değil ise git şunu biçimlendir demek bu aslında. Ben de gideyim şimdi biçimlendir diyeyim şöyle. Ne olsun? Kalın olsun bu alanlar. Kalın olsun. Dolgu efektlerinden de yok, şöyle yapalım. Daha fazla renk. Yeşil diyelim. Tam bu yeşil mi bilmiyorum ama ona bakarız. Tamam diyeyim. Şöyle tamam diyeyim. Evet. Bakın diğer seçtiğim alanlar da böyle oldu. Şimdi buraya bir veri gireceğim. EMP09, Employee 09'u girdim bakın. Otomatik olarak seçtiğim diğer alanlarda yeşil oldu. Buraya mesela şöyle gireyim. Burası da IT olsun. Gördüğünüz gibi diğer alanları hiç biçimlendirmeme gerek kalmadan
aynı veri tipinde, aynı şeyde bu satırlarda koşullu biçimlendirilmiş oluyor. Yani demin yaptığım gibi gidip burayı seçip işte biçim boyacısından yeni satırı bu şekilde işlem yapmam gerekmiyor. Bakın yeni bir satır daha ekleyeyim. AMP10 yazayım. İşte gördüğünüz gibi buralarda istediğiniz gibi doldurursunuz şu şekilde. Evet, bunun bir avantajı bu. Bir de tablo formatında nasıl yapılır onu da göstereyim. Şimdi şöyle yapalım. F5 diyelim. Güzel. Koşullu biçimlendirme. Bu arada bir sayfadaki koşullu biçimlendirme silmek için demin yaptığım gibi seçip buradan seçili hücrelerden veya tüm sayfadan kuralları temizleyebilirsiniz. Seçili hücrelerden diyelim şimdi. Evet, koşullu biçimlendirmeden de kurtardık şimdi bunu. Şimdi daha önceki videolarımda da bahsettiğim tablo formatını kullanmanın bazı avantajları var. Bundan yaklaşık zannedersem 2 video önce bayağı detaylı bir video çekmiştim. Onu da bu videonun info kısmına, yani şuraya bir yere, YouTube videosunu açtığınızda i diye bir işaret gelir. Oraya tıklarsanız o daha detaylı avantajlarını görebilirsiniz. Ne diyordum? Evet. Kontrollerle tablo formatına çevirelim bunu. Tamam diyelim. Bakın demin gösterdiğim gibi burada bir mavi bir kalp işareti oluşuyor. Şimdi yeni bir veri ekleyeyim. EMP10 diyelim. Bakın tablo formatında hiç bu koşullu biçimlendirmeye gerek durmadan zaten bu işlemi de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bazen tablo formatında çalışmayı tercih etmeyebilirsiniz. O yüzden de bu koşullu biçimlendirmeyi yazarak, tanımlayarak da kullanabilirsiniz. Mesela ben burada da yapmıştım onu. Burada da pembe bir renk tercih ettik. Mesela bakın AMP10 yazdık, AMP11 yazdık, AMP12 yazdık. Yani tablomda hep bu formatı kullanmak istiyorum gibi bir amacınız varsa bu iki yöntemden birini tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.